Sevgili dostlar, merhaba. Herkese hayırlı günler diliyorum. Kur'anlı, dualı, manalı, rüyalı, devalı ve anlayışlı bir hayat diliyorum. Kur'anlı, Kur'an okuyarak, metnini de manasını da, kimisi metnini bu kadar güzel sesle okumaya gerek yok diyor. Ben çok gülüyorum. Hatta bir taraftan da üzülüyorum. Zeyyinul Kur'ane bi asvatikum, Kur'an-ı Kerim'in seslerinizle güzelleştiriniz buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla siz çok sevdiğiniz birisinden bir mektup geldi ve tane tane okumuyor musunuz? Sevgiyle her yazdığı satırı okuyup değerlendirmiyor musunuz? Satır başlarına, satır aralarına, kelime altlarına bakmıyor musunuz? Yan cümlelere, ana cümlelere, sevgiyi ya da konunun önemini, hangi hususta sıkıntısı var ya da hangi hususta çok mutlu, bunu görmek için satırları dikkatli okumuyor musunuz? Okuyorsunuz. Allah'ın size gönderdiği en kıymetli kelamı, kelamların en güzeli Allah'ın kelamı Kur'an'dır. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü. Öyleyse böyle muhteşem bir kitabı neden itina ile okumayalım? Neden bu ne diyor bana? Benim için Kur'an bana ne söylüyor? Bizim için Kur'an insanlığa ne söylüyor diye bakıp okumuyoruz. Metniyle, manasıyla her ikisi de önemli. Metnini önemseyenler çok metin okuyup manasına hiç bakmıyor. Manasını önemseyenler de Kur'an'ın metnini güzel sesle doğru bir şekilde okumanın hiç merakında değil. Eğer onun ders aldığı hoca efendi Kur'an-ı Kerim'i güzel sesle okuyamıyorsa, güzel sesle okuyanları eleştirdiğini görüyorum, duyuyorum. Sesi çok güzel olup Kur'an zikirdir diyerek manası hususunda sıkıntılar yaşayabiliriz. Çok fazla manaya dalmayalım diyenler de Kur'an'ın metninin dışına çıkamamanın başka bir boyutunu yaşıyorlar. Bu da doğru değil. Her ikisi de çok önemli. Ne olur okuyun. Allah'ın bize gönderdiği kelamı, Kur'an-ı Hakîm'i en güzel şekilde okuyup anlamak bizim vazifemiz. Çünkü Kur'an bir sözdür. Kur'an şifadır. Kur'an rahmettir. Kur'an berekettir. Kur'an sevgidir. Kur'an barıştır. Kur'an selamdır. Kur'an esenliktir. Kur'an duadır. Bütün harfleriyle, bütün ayetleriyle, bütün besmeleleriyle Elhamdülillahi Rabbil alemin minel cinneti ven nas, en başından en sonuna kadar rahmet, mağfiret doludur. Böyle bir Kur'an, kendi kendini açıklayan, kendi kendine tefsirini yapan, tercümesini yapan, manasını yapan bir kelamı, sihirli, büyülü, değerli, kıymetli bir kitabı okumamak ne demek Allah aşkına? Okuyun. Okuyanı dinleyin. Dinleyenlerle talim edin. Tabii ki bir anda öğrenemeyebiliriz. Çok doğaldır. Ama ilim öğrencisi olmak. Bu yaşımıza geldik. Vallahi hala okuyoruz, hala dinliyoruz, hala mutala ediyoruz arkadaşlarımızla. Din ilimlerinde derinlik sahibi olmak, din bilgisi sahibi olmak, din bilgini olabilmek, dini hususlarda bilgisi çok olan olmak kadar güzel bir şey var mı ya? Allah rızası için okuyun ve okutun. İlahi bilimler, ilahiyat bilimleri prestijdir, üstünlük meselesi değildir asla. İnsan konuşurken Kur'an sesiyle, Kur'an gücüyle, Kur'an bilgisiyle konuştuğunda bambaşka duygular içerisinde oluyor. Ama onun da bir usulü, adabı var. Kur'an'ın rahmet dünyasının içerisine girmek başka bir derinlik, başka bir mana, başka bir güzellik istiyor. Onun için ne yapmamız gerekiyor?
Kur'an'ı okurken Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim diyerek Kur'an'ın içine dalmak gerekiyor. Çıkarken de Sadakallahul azim diyerek edeple çıkmak gerekiyor. Kapıyı açmayı ve kapıyı kapatmayı bilmediğinizde size o kapı bir daha açılmayabilir. Dünyada bir makama gittiğinizde paldır küldür gidip paldır küldür çıkarsanız bir daha randevu istediğinizde size randevu verirler mi? Siz verir misiniz? Onun için Kur'an-ı Kerim'e, Kur'an yolculuğuna edeple gireceğiz. Eleştirel bakacağım derken haddi aşan ifadeler kullanmayacağız. Allah Teala'nın buradaki maksadı, muradı nedir? Allahu a'lemu bis-savab. En doğrusunu Allah biliri en sonunda söyleyeceğiz. Tabii ki değerlendireceğiz. O günün şartlarını, bugünün şartlarını, bugünün olmazsa olmazlarını, o günkü savaş ortamını bilerek değerlendireceğiz. Kur'an adam öldürmeyi emrediyor. Kur'an saldıranı öldürmeyi emrediyor. Sen o tarihi bilmez, tarihi bilmeden okursan eksik görürsün. Bütün yanlışlarda saldırana karşı savaş açın. Durup dururken siz savaş açmayın diyor zaten. Onlara da öyle. İncil'de, Tevrat'ta, ise burada aynı şey geçerli. Ayet-i Kerime'de öyle yazıyor. Mukatilûne fî sebîlillâh. Onlar Allah yolunda savaşırlar. Feyaktulûne ve yuktelûne. Kendilerine savaş açanlara karşı savaş açarlar. Va'den aleyhi hakkan. Bu Kur'an'da bir gerçektir, vaattir. Tevrat vel İncil vel Kur'an. Hem Tevrat'ta hem İncil'de hem Kur'an'da böyle. Aziz dostlar, Allah'ın muradını anlayabilmek için mahalle kenarında, kıraathane köşesinde az bilgisi olanlarla talim ederek öğrenecek bir bilgi değil. Yani cami hocası arkadaşlarımız da mı talim edelim? Evet. Ama kimden neyin geleceğini bilemezsiniz. Farklı bir kıyafetle oturmuştur orada okuma köşesinde. Öyle güzel bir ifade kullanır ki az bilgisi olmasına rağmen sizi alır başka dünyalara götürür. Doğru yolculuğunuza katkıda bulunabilir. Ama Kur'an yolculuğun derinliği çok daha başkadır. İnanın her yaşta başka türlü algılarsınız. Algılarınız açıldığı için mana alemindeki derinliği size başka güzellikler söyler. Böyle olduğu için onun zevki çok başkadır. Kur'an-ı Kerim'in rahmetine, bereketine, şefkatine, selametine, emniyetine, güzelliğine ne olur ellerinizi açın, dualarınızı yapın. Allah Teala size nimetlerin en güzellerini versin. Bu duygu, düşünceler her an, gece yatarken de sabah kalkarken de sizde olsun istiyorsanız ne olur daha derin bakmaya. Men yuridillahu bihi hayran yufakkihu fi'd-din. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel sözü. Allah bir kulunun muradını dilerse ya da kim Allah'tan böyle bir hayır isterse Allah da ona dinde fakihlik, yani incelik, doğru bilgi, derin bilgi sahibi kılar diyor. Ne kadar güzel diyor. Yufakkihu fi'd-din. Dinde incelik sahibi yapar. Dinde incelik sahibi olmak demek, din bilgilerini, dinin hassasiyetlerini, dinin değerlerini yakalamak, tutmak ve onları yaşamak demek. Allah inşallah hepimize nasip eylesin. Din bilgisini alıp din sevgisizliğini üzerinize almayın. Hocanızı güzel seçin. Hocalarınızı güzel seçin. Siyer hocası, İslam tarihi hocası, Kur'an hocası, hadis hocası, fıkıh hocası. Ticaret yapan bir adamın İslam hukukunu, fıkhını anlatmasıyla hiç ticaret yapmamış bir insanın anlatması aynı olamaz. Peygamberin sünnetini yaşamaya çalışan, ona aşık olan bir insanın peygamberin hayatını anlatmasıyla üzerinde hiçbir eserin olmadığı insandan, sevgisinin az olduğunu hissettiğiniz insandan
siyeri öğrenmeliyiz. Pek tabii eksik olabilir. Hadis-i şerif, peygamberin bütün sözlerine aşık olmuş, yüzlerce hadisi ezbere bilen, sevgi dolu bir insandan, ahlakıyla ahlaklanmış bir insandan aldığınız hadis-i şerif bambaşka olur. Onun için hocalarınızı seçin. Ne olur. Allah inşallah bizi dinde derinlik sahibi kılsın. Hayrımızı bize lütfeylesin. Hayırları fetheylesin, şerleri def eylesin, gönülleri murada erdirsin. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun.